Merhaba. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Prematüre doğmuş bir çocuk annesisiniz. Erken doğum yaptınız ve bebeğiniz küveze alındı. Bu aşamalarda bir anne olarak neler hissettiniz? Benim doğumum planlı bir doğum değildi. Yani planlı olarak erken geleceği belli değildi. Kontrole gitmiştim. Erken geleceğini öğrenmemizle zaten hani akşamında da doğum yaptım. Gebelik zehirlenmesinden doğum yaptım. Ve o zaman bulunduğum hastane, yani kontrollere gittiğim hastanede de değildim. Başka bir hastanedeydim. Doktoru bilmiyordum. Hemşire, hiç kimseyi bilmiyordum. Öyle bir doğuma alındım ben. Çok kötüydü. O zaman doğumhanede yapılmıştı doğumum ve serviste de yer olmadığı için 3 gün boyunca çocuğu da görmedim, eşimi de görmedim. O çok kötüydü. Yani tek başınasınız, yanınıza gelip giren çıkan var ama çocuğunuz yok yanınızda. Hani bir tabir var ya, böyle karnınız boş, kucağınız boş. Hiçbir şey anlayamıyorsunuz ve bu yani ilk çocuğunuz sizin. Bir şok yaşamıştım yani. Çok üzüntü duyduğum bir şeydi. Çünkü doğumhanede diğer insanlara çocuklarını doğuruyorlar ve kucaklarına alıyorlar. Onları görüyorum. Ama ben anlayamıyorum. Bir de hani belirli olan bir şey olmadığı için bu neden doğurduğumu da anlayamıyordum. Ee, Bu şekildeydi. Çok kötüydü. Çocuğumu çok görmek istedim. O süre zarfında hani nasıl bir şey, çocuk neye benziyor diye çok görmek istemiştim. Çünkü çok küçük doğduğu için böyle sıkıntılı bir süreçti o. Peki bebeğinizin sizden uzakta kaldığı bu dönemlerde uzmanlardan onun sağlığıyla ilgili ya da onun gelişimiyle ilgili nasıl alabildiniz mi? Ya da nasıl bilgi aldınız? Hiç bilgi alamadım. Eşim normalde doğum yaptığım hastanede yoğun bakımda yer yokmuş. Eşim de hani onu başka hastaneye götürmüşlerdi çocuğumu. Ondan hani eşimi de görmediğim için kimseyi görmüyorum. Çocuk hakkında bilgi alamadım. Sadece iyi dediler bana. Ondan sonra bir de ben ağır bir hani gebelik zehirlenmesi geçirdiğim için sürekli ilaç bağlıyorlardı. Biraz böyle hani aslında zihnim yerindeydi. Keşke yerinde olmasaydı. O zamanları hiç hatırlamasaydım dediğim oluyor ama hepsini algılayabiliyordum her şeyi ama hani kendimle de biraz boğuşmam var. 2-3 gün sonrasında geldiklerinde hani çocuğun iyi işte küvezde demişlerdi. Şimdi küvezden bir fotoğraf göstermişti. Eşime bir tane fotoğraf çekmesine izin vermişler. Ondan sonra bakıyorum küvezdeki çocuk fotoğrafta büyük gibi. Hani böyle normal bir çocuk gibi duruyor. Hastaneden çıktığım gün daha eve gitmeden oğlumu görmeye gittim. O zaman yaşadığım şoku anlatamam. İlk gördüğüm zaman yani o bir bebek bile değil. Böyle bir çok değişik, derisi tam olmamış, yani rengi değişik. Normal bir insan yavrusu gibi değil hani gördüğünüz şeyler gibi. Çünkü 1 kiloydu, küçücüktü. Ve ilk dediğim şey şu olmuştu, bu çocuk yaşamaz. Ama ben onu buradan nasıl alıp götüreceğim diye hani düşünmüştüm, nasıl yaparım bunu diye. Küvezde de sadece bana şey demişlerdi ilk gördüğüm andan sonrasında. Zaten ağlamaya başladım ve sürekli ağlıyorum ve dikişlerim de var tabii bu şeyde. Ee, O an annesi sen toparlan sonra görürsün, hani görüşürüz gibisinden söylemişlerdi. Ama o sürede hep şey diyorlardı yani hani bakacağız. Hiç, ama bir bilgi yok yani iyi mi iyi, kötü mü kötü mü hiçbir şey yok. Sadece hani bu durumu bu. Biraz daha beklememiz lazım şeklindeydi. Hı hı. O dönemdeki bu muğlak ifadeler sizi yordu mu? Daha net bir ifade mi isterdiniz sağlıkla ilgili? Ama belki de onlar bunu söyleyemiyorlardı. Size nasıl hissettirdiler? Aslında çok net bir ifade duysaydım da o dönemde algılayabilir miydim bilmiyorum. Ama şeydim böyle hani hayatımın en çok beynimin durduğu anda ilk defa ben yaşadım bunu. Hani normalde insanlar bir şey anlatsa da sizin algınız aslında çok düşük oluyor. Mesela küçük bir çocuğa sizin işte lise matematiğini anlatmanız gibi bir şey. O yüzden ben hani şey yapamıyordum, algılayamıyordum. Belli bir süre sonra toparladım tabii. Kendi fiziksel gücüm de yerine gelince sürekli gittiğimde ben şey zannediyordum. Hani çocuğum küçük doğdu. Küvezde belli bir kiloya getirecekler onu, yani ciğerlerini falan açacaklar.
Ondan sonra benim kucağıma sağlıklı gelecek. Yani ben bir daha o küvez esnasında beklediğimden başka sıkıntı çekmeyeceğim zannediyordum. Yani hani sadece kilo olarak zannediyordum ve her gittiğimde şey diyordum. Kilo almış mı? Çok özlüyorum ya hani bir an önce kucağıma gelsin. Kilo almış mı? Bir gün doktorumuz şey dedi bana, bizim kilo haricinde uğraştığımız şeyler var demişti. Ben gene anlamamıştım. Ne olabilir ki? Hani ciğer nefes alamadığı için ciğerleriyle alakalı diye düşünmüştüm. Zaten onun sonrasında çok ağır bir enfeksiyon geçirdi. 3 hafta sürdü ve o enfeksiyondan kurtulabileceğini onlar da çok ihtimal vermemişlerdi. O enfeksiyon hani bittikten sonrasında da süreç biraz daha iyiydi ama küvez doktorumuz iyi bir doktordu ama erkek bir doktordu. Bunda hani cinsiyet yapacak mıyım? Evet yapacağım çünkü o anda annelerin çok da duygusunu hani ağlama çok ihtiyacım olan şey zayıf olmaktı. Çünkü sonrasında bu zayıf hissedemememin bedelini çok ağır ödedim. Çünkü kendinizi sürekli güçlü tutmaya çalışıyorsunuz ya keşke o zaman daha çok ağlasaydım. Ondan sonra bana 40 günlükken şey demişti. O zaman dünyam başıma yıkıldı. Açıkça söyledi. Dedi ki çocuğun sol beyninde bir şey geçirdi bu çocuk. Hani bu bir beyin kanaması olabilir. Havale nöbet gibi ama dedi hani bildiğimiz bu ateşli havale değil bunlar. Ve dedi bu çocuğunun sağ tarafını etkileyebilir dedi. Ben etkileyebilir dedi ama ben kesinlikle ona ihtimal vermedim. Yani o sadece bir öngörüde bulunuyor. Aslında o bana şey demek istemiş şu an, etkileyecek. Hani sen bunun önlemini alırsın. Peki ne olacak dedim. Erken fizyoterapiye başlarsın dedi ama fizyoterapinin de ne olduğunu bilmiyorum ben. O dönemde neyin ne olduğunu bilmiyorum. Tek derdim çocuğumun bir an önce hani kucağıma gelmesi. Ondan sonraki süreçlerde hani göz muayenesiydi, şuydu buydu. Sadece bir tek hani sağ taraf ya da başka bir şey değil. Zaten çocuğu haftanın 3 günü görüyorum ve 1 dakika görüyordum günde. O beni çok zorluyordu ve kucağıma hiç vermediler. Onun çok ızdırabını yaşamıştım. O yüzden küvezde aldığım en hani net bilgi buydu. Onun dışındaki her şey çok da yani yerine oturmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Sungur Alp'i küvezden taburcu ederken size bebekle evde nasıl yaşayacağınızı ya da ona nasıl bakacağınıza dair bir eğitim verildi mi? Nasıl bir yaklaşım sergilediler? Sizi birbirinizle ilişkilendirip mi taburcu ettiler? Sumrep 62 günlüktü biz küvezden onu almıştık. 52 günde benim kucağıma verdiler. Böyle atletimin içine sokmuşlardı onu. Ondan sonra ilk emzirme aşamaları yaptık ama şimdi ben ilk defa anneyim. Çocuk nasıl emiyor bilmiyorum zaten. Hani çocuk küçük olduğu için de korkum var. Hani kolunu çıkaracağım, bacağını çıkaracağım korkusu var. Tutuyorum ama tutamıyorum da. Öyle şeyim ki ilk verecekleri sırada diyorum. Yani bu hemşirelerden birini de bizim yanımızda versinler. Hani o tutsun. Çok korkuyordum tutarken. Ondan sonra sadece emzirme aşamaları. Hani biraz günde 1 saat falan emzirmeye çalışıyordum. Tutmayı falan öğrendim. İşte geri veriyordum falan. Verdiğim o andaki geri verdiğim şeyleri yani o kadar ızdırap çekiyordum ki diyordum ki sen çok kötü bir annesin. Çünkü bir anne çocuğunu bırakıp gitmez. Hani hele bu kadar küçücük bir çocuğunu oraya bırakıp gitmez. Sonra diyordum hani yapacak bir şey yok işte hayatı söz konusu dikkat etmen gerekiyor diye. O 10 günde bir alıştırma yaptılar. Altını değiştirmeyi falan gösterdiler ettiler. Ondan sonra hani gideceğimiz göz muayeneleri noktasında ROK muayeneleri yapılacağı için onun hani randevularını almışlardı. Ondan sonra onları yapacağımızı söylediler. Diğer şeyleri ama ben hastaneden çıkarken gerek benim algımda da tamam biraz düşüklük vardı ama etrafımdaki diğer insanlar da olsun çok fazla vakit ayırıp da bize şunu yapacaksınız demediler. Çünkü mesela benim çocuğumun böbreğinde sıkıntı varmış o dönemde. Hani sağ böbrek çok küçükmüş ama onu belki o zaman fark etmeseler bile tansiyon yüksekliği olduğu için bana diyebilirlerdi. Siz nefrolojiden hani takipli olmanız gerekiyor.
İşte şuradan takipli olmanız gerekiyor denilebilir. Bir de şey yapıyorlar, en büyük sıkıntısı. Ben ilk çıktığım zaman doktorları bilmiyorum, hastaneleri bilmiyorum. Sadece göz olarak bir hastane önermişlerdi. Ona gitmiştik. Çok rahat ettik işte o yüzden. Ama diğerlerinin hiçbirine isim vermediler. Ya da hiçbir doktor ismi. Yani illa reklam amaçlı değil. Bir doktor ismi vermeyebilirsin ama bir 4-5 doktor ismi verirsin. Ben internetten onun üstüne araştırırım. Hı hı. Ya da birine giderim yani. Az buçuk biliyorlardır. Bunu yapmadılar ve ben bunu doktorları bulabilmek için 2 ay çok uğraştım ve yani hüngür hüngür ağlayarak uğraştım. Dedim ki artık İstanbul'da hiç mi doktor yok? Çünkü yazıyorsunuz ve birçok doktora gitmeniz gerekiyor. Onların düzenlemesini hiç yapmadılar ve ben o noktada hastaneden taburcu olduğumuz için yani çok sığ buluyorum o durumu. Hani sizin bir durumunuz var, sıkıntı yaşayabilirsiniz ama ne yapacağınıza dair bir yol göstermiyorlar ve sizin kucağınıza küçücük bir çocuk veriyorlar. Onun bakımı var. Hem onun bakımını sağlayıp ulaşmak çok zor. O dönem size bir harita çizmiş olmaları ve gideceğiniz yerlerdeki randevuları almış olmaları sizi çok rahatlatırdı, değil mi? Böyle bir sistemin olmaması Evet. hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak yordu. Ben öyle anladım. Peki Sumru, daha sonra nörolojik muayeneleri ve fizyoterapileri başladı. O devam etti. Bu dönemdeki profesyonellerin size yaklaşımları nasıldı? Çok kötü. Nörolojik muayenelerdeki durumu söyleyeyim ilk başta. Hani kötüler de var, iyiler de var. İlk başta kötüyle karşılaştık biz. Onlardan başlayayım. Nöroloji doktoruna gidiyoruz. Çok işte Türkiye'de ünlü bir doktor falan. İşte güzel bir ücreti var. Hani gidiyorsunuz ediyorsunuz. Bakıyor çocuğunuza. İlk gittiğinizde harika ilgileniyor. Muayene ediyor şudur budur. Ama bu bir süreç. Yani sizi oturtup karşısına gerekiyorsa şey yapması lazım. Yani anlatıp ve anlamama ihtimalinizi de düşünmesi lazım. Çünkü siz yoğun bir stres altındasınız aile olarak. Ve bu bizim ilk çocuğumuz. Yani hani birincisi başka bir çocuk olsa ya da bilsek biraz daha yapılabilir. Bence hani böyle kılavuz kitapçıklar da hazırlanabilir. Bu tarz ailelerin karşılaşacağı sıklıklar, sık sorulan şeyler ya da bir internet platformu olur. Ama bence bir kitapçık olabilir. Çünkü o an dinlediğinizi anlamıyorsanız bile size bunu net olarak söylenmesi lazım. Benim nöroloji doktorum Sungur Alper hiçbir zaman şunu demedi. Bu çocuk serebral palsi. Yani ben serebral palsi tanısını duysam serebral palsi açıklamasına gerek yok. Ben onu araştırıp hani telefondan araştırıp neyin ne olduğunu biraz daha idrak etmeye çalışacağım. Tamam belki kabulüm geç olurdu ama ne olduğunu bilirdim. Ben çok uzun bir süre şöyle zannediyordum. Sungur abinin beyninde bir damar tıkandı. Şimdi teknolojide çok fazla ilerlediği için diyordum ki bu çocuğumu ameliyat edecekler. O damar açılacak. O damar açıldıktan sonra sağ tarafı tutacak. Ya benim biraz da sürecim daha hızlı olarak kabul ettiğim. Ne anlatırlarsa anlatsınlar. Ben bunu bu şekilde anlıyordum. Yani başka türlüsünü anlamıyordum. Ve eşimle çıktığımız zaman diyordum ki ne dedi? Hani diyordu ki o da sen de benim yanımdasın ya ama diyordum ben anlamıyorum. Yani hani bana şunu demiş olsalardı bu ameliyatla düzelecek bir şey değil. Yani hani bu böyle bir şey değil. Fizyoterapiyle alakalı ve mesela en önemli yapmalarını istediğim şey şu olurdu. Fizyoterapide bunu başarmış insanların fotoğraflarını gösterselerdi, hikayelerini anlatsalardı. Ben o zaman fizyoterapiye inanarak başlardım. Biz hasbelkader ben çok itaatkar bir insanım. Biri mesela bana bunu yap desin hemen yaparım. Hele onun uzman olduğunu düşünürsem. Bana deselerdi ki hani fizyoterapi alacaksın dedikleri için ben fizyoterapiye gittim. Ben fizyoterapiye inandığım için gitmedim. Fizyoterapinin ne olduğunu da bilmiyordum. Ama böyle bir hani dediğim gibi bir kitapçık tarzında böyle olaylar yaşamış insanların hikayelerinin bulunduğu bir şey olup da ben onu okumuş olsaydım kabulüm erken olduğu için çocuğumla iletişimim de daha erken olacaktı ve en önemlisi ben hayatta çok daha mutlu olacaktım. O zamanlarım zehir zemberek geçti yani berbattı. Sonrasında bir doktorumuza yönlendiler. Genel kontrollerini yapan doktorum. İsim vermiyorum ama reklam mı olur diye. Verebiliyor muyuz bilmiyorum. Tamam, isim vermiyorum. Şimdi o doktorum benimle konuştuğu zaman şey dedi, o çok güzel, ilk gittik 45 dakika muayene etti, genel muayenesini yaptı ve dedi ki,
Nefroloji şuna gidebilir. İşte nöroloji şuna gidebilir, işte fizyoterapi buna gidebilir, şu olabilir, şu olabilir tarzında bize bir hani ön bilgi verdi ve biz inanılmaz rahatladık. Bana bir harita verdi ya, onun üstünden gitmek harika bir şey. Sonra biz diğerlerine gittik kontroller, bazı şeyleri algıladım ettim ama sadece bizim vurulduğumuz nokta serebral palsi bile değildi. Tek böbrekti, gözdü, hani gözle alakalı da sıkıntı olabilir dediler, görmeyle alakalı sıkıntı olur. Şu an yok ama o süreçte onu da atlattık. Sonra biz ilk bir fizyoterapi yok, bir nöroloji doktorumuz önerdi. Biz oraya gittik, Sumur abi muayene ettiler. Muayene ettikten sonrasında uzun bir muayeneydi o da. Sumur abinin en son şeyi hatırlıyorum. Yüzüne bir örtü örttüler böyle hani. Çocuk daha yani 2 aylık. Yani küvezden çıktı 2 aylık. Ama hani 4 aylık. Normalde 4 aylık. Düzeltilmiş 2 aylık. Sumur abi o zaman sağ eliyle hani çırpınma hareketiyle bu sağ eliyle tuttu, yüzünü açtı. Ondan sonra diğer hareketlerine de baktılar filan. Sağ kolunu hareket ettiriyor filan. Neyse çocuğa bak dedik ve de böyle düşecek zannettim çocuğu. Annesi çok pipilikli bunun dediler. Bu o kadar iğrenç bir itham ki. Yani siz o an küfür etseniz daha iyi gerçekten. Bu benim ilk çocuğum. Çocuğu nasıl tutacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve 2 aydır orada benim gittiğim tek yer değil. Birçok hastaneye gidiyorum. Ve ağzımı açıp hiçbir şey demedim. Sadece çocuğumu düşüreceklerini düşündüğüm için böyle elimi uzattım hani çocuğun kafasının altına. Ve bunu dediklerinde hayal kırıklığı yaşadım ve oraya hiç ısınmadım. Sonrasında çocuğumu aldım. İşte dedi ki yani çocuğunuz fizyoterapiye başlasın erken faydası olur ama biz bu çocuğun bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyoruz. Siz çocuğunuzu can gibi tutuyorsunuz dedi. Ve o zaman da ben çok hırslandım. Aslında buna sevinmem lazım. Çocuğunuzun bir şey olduğunu düşünmüyorsunuz dediğinde. Ama annelik içgüdüsü diye bir şey var. Yani hiçbir anne çocuğunu tanımlamak istemez. Yani niye ben çocuğumun bir sıkıntısı olduğunu ispatlamaya çalışayım ki? Ben ondan kaçmaya çalışırım. Ama içimde hep şey vardı böyle hani bir şey var, bir sıkıntı var. Bunu hissediyordum ve benim hislerimi kabul etmedikleri için ben onlara karşı çok tepkisel davranmıştım. Ve küçücük bir çocuk için, minicik yani 2 aylık bir çocuk için biz bir fizyoterapi durumu belirledik 1,5 ay. Haftanın 2 günü gidiyorum, geliyorum. Ondan sonra bayağı ücretli bir şey zaten. Ve ben ücretsiz izindeyim. Ve diğer doktorları da hesapladığımızda Sungur abinin masrafları bizim tek maaşımızı aşıyor. Ama biz dedik hani gidelim bakalım. Yani ücret kısmını tamamıyla geçsek bile gidiyorum. Ya bu çocuk emiyor. Bu çocuk küçücük bir çocuk. Yani hani uyku zamanı değişik, ondan sonra şey değişik. O saatlerde bildiğiniz bir böyle hani şey gibi çocuğu ne bileyim böyle tam ifade edecek cümleyi bulamadım ama hani bir görevmiş gibi yaklaşıyorlar. Küçücük bir çocukla alakalı zordur yani. Hani bunu buraya çeviriyorum, bunu yapıyorum ya da hani oyun oynuyorlar. Tamam çocuğun hareketlerine bakıyorlar ama bana da anlatmaları lazım. Bunu bundan yapıyoruz, bunu bundan yapıyoruz. Çünkü ben küçücük bir çocukla gelmişim. İlk defa gelmişim. Yani sen çocuğu sağa yatırıyorsun, sola yatırıyorsun da niye yapıyorsun bunu? Bu nedir yani? Ben anlamıyorum. Fizyoterapi hakkında da bir bilgim yok. Böyle bir bilgilendirme yaşamadık. Yani yapılan hareketlerin hangi işe yarayacağı ile ilgili daha detaylı bir bilgi almak isterdin yani o dönemde. Ama Tabii ki de. Çünkü ben hareketleri de evde yapacağım. yaptılar ama eve bir ödev gibi bir şey vermediler ya da sizi yetiştirmediler. Ben öyle anlıyorum. Evet, evet, aynen öyle. Sonra başka biz fizyoterapiye ara verdik 1 ay daha. Doktorum da gördü. Dedi çocuğun bir şeyi yok. Nöroloji doktoru gördü. Profesördü ve gördü. Dedi ki çocuğun bir şeyi yok. Ondan sonra ama dedi şey yapalım. Ama o 1 aylık sürede fizyoterapiyi bıraktık ya, rahat değilim. Uyuyamıyorum. Bakıyorum, ediyorum. Çocukta bir eksiklik var. Aslında baktığım zaman videolarda onu nasıl hissetmişim bilmiyorum. Timing'i kullanıyor o dönemde. Ama ben ona rağmen bir eksiklik olduğunu hissediyorum. Ve bu benim ilk çocuğum. Ondan sonra kendi doktorumuz başka bir fizyoterapiste yönlendirmişti. Onunla birlikte devam ettiğimizde yani sürecin ne olduğunu çok daha iyi anladım. Ama her şey çok güzel gitmesine rağmen hani yani işinin ehli olduğuna inandığım ve hani rahatlamama rağmen ben fizyoterapiye 6 ay gene inanmadım. Çünkü şöyle bir şey var. Oraya gittiğim zaman birçok sıkıntılı insan görüyorum ama oradaki insanların hepsi farklı hikayeleri var.
Hani mesela şey mi olması gerekiyor fizyoterapiye ilk başladığımızda? Böyle gene dediğim gibi broşür tarzında ya da mesela benim gibi sıkıntıları yaşayan ailelerin hani bir grubu mu olmalı? Yani böyle bir çay mı içmeliyiz, bir kahve mi içmeliyiz? Neyin ne olduğunu mu anlatmalıyız? Kabulümüz daha erken olur. Çünkü o an sadece sizin başınıza gelmiş gibi. Sadece siz erken doğmuşsunuz gibi. Ya da mesela erken doğmadan da selebral palsi olan çocuklar var. Hani onlarla ilgili sanki biraz aile dayanışması da iyi olur gibi. Hani fizyoterapi merkezi bunu yapar mı yapmaz mı o tartışılır da. Hani bir araya getirme noktasında, çünkü bizim birbirimizi bulmamız internet platformundan başka bir yer olmaz ama böyle yüz yüze ne sıkıntılar yaşadığımızı konuşabildiğimiz bir yer olsa ya da dediğim gibi olumlu sonuçların alındığı hikayeler dinlesek çok daha içsel olurdu. Ben 6 ay sonra inandım fizyoterapiye. O da çocuğumu emziriyordum. 6 ay boyunca sağ kolunu hiç kıpırdatmadı. Hiç. Ve ben onu böyle ağlata ağlata yaptım o hareketleri. Sadece bana yap dedikleri için yaptım. Hiç es geçmedim. Düzgünce yapıyorum ediyorum. Onu bir ödevmiş, görevmiş gibi. İnanmıyordum. Sadece diyordum ki bana bunu yap dediler, ben vicdanen rahat olacağım. Zerre kadar dedim bunun bir faydası olmayacak. Emzirirken Sumru abi sağ eliyle bana böyle pat 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 vurmaya başladı. Ve benim için milat odur yani. Ben ağlamaya başladım dedim. Hareket ediyor. Çok değişik bir şeydi yani hani ama ben direndim. Hani 6 ay direndim ve sonra inanarak yapmaya başladım. Bir şeyi inanarak yapmanızla inanmayarak yapmanız arasında çok fark var. İnanarak yaptığınızda çok daha hızlı ilerliyorsunuz ve ruhen daha iyi oluyorsunuz ve 6 ay bence çok uzun bir süre. O zaman nasıl direndim bilmiyorum. Ama bir başka biri böyle hani bilgilendirilmeden inancını kaybetse 2 ayda çocuk o şeyden vazgeçebilir. Ve hani siz daha iyi bilirsiniz, vazgeçtiği an her şey biter. Yani o yüzden vazgeçmememiz için, bizi ayakta tutabilmek için çok şey gerekiyor. Ben diğer aldığımız fizyoterapistten bu noktada hani çok fazla destek gördüm. Aynı zamanda psikoterapi de aldım diyebilirim. Çünkü sizi tanıyan birinden de almanız lazım o şeyi. Hepsini farklı insanlardan aldığınız zaman hikayeleri farklı farklı anlatıyorsunuz ve yoruluyorsunuz aslında. Ve onun için de ayrı zaman ve küçücük çocuğunuz var, o kadar zamanınız yok. Yani tuvalete bile dakikalı gidiyorsunuz. Kendinize o kadar ayıracak fırsatınız olmuyor. O yüzden yani fizyoterapistlerin, yani benim yaşadığım olumlu örnek gibi de herkese destek olması lazım. Çünkü biz yıkılırsak kimsenin hani şey yapamayız. Tutamazlar. Hiç kimse bizim çocuğumuzu düzeltemez. Hı hı. Evet, çok haklı. Şimdi Sungur Alp'in son durumu nedir? Her şey yolunda mı? Neleri başardı? Güzel şeylerden söz ederek konuşmamızı bitirelim. Evet. Sumru Alp'in son durumu yani bana göre çok iyi. Yürüyor. Yürümesi muhteşem bir şey. Ya en önemlisi şu, ayakta durması bile. Yani ayakta durabilmesi harika bir şey. O ayakta duramadığı müddetçe, benim çocuğum zaten prematüreydi, zayıftı ama o hani bir baygın kas, gevşek kas diyoruz ya, onu tutabilmek o kadar zor ki. Yani kollarınız ağrıyor, çocuğun kendini nereye atacağı belli değil. Böyle cıvık bir hamur gibi. Şekil almıyor. Ben ilk ayakta durduğu an havalara uçmuştum. Dedim ki artık ayakta duruyor. Ondan sonra emekleyeceğine mesela hiç inanmamıştım. Bir tek gün bile emekleyeceğine inanmadım. Yürüyeceğini hep dua ediyordum ama emekleyeceğine inanmadığım için dua bile etmedim. Ama sonra emekledi, fizyoterapiyle birlikte o emeklemesi kolunu çok fayda sağladı. Yani hiç değilse omuzdan açılması çok fayda sağladı. Ondan sonra yürümeye başladı. Yürümeye başladıktan sonrası daha iyi gelişti tabii ki de. Sonraki süreç tabii ateller var, işte değişik şeyler kullanıyoruz, insanların bakışları falan var ama bunlar benim için hiç önemli olmadı. Çünkü benim çocuğum hareket edebiliyordu, istediği yere gidebiliyordu. Benim için önemli olan kısım buydu. Şu an için hala devam ediyoruz. Sağ kolunu tabii çok kısmi kullanıyor ama her şeyine yardım ediyor. Yani hani o artık getirebiliyor. Ben şunun hayalini kuruyordum fizyoterapiye başladığımızda. Bu orta hat denilen şey var ya, en çok kendimi normalde de hayatta sevdiğim şey bu çocukların iki elini ağzına sokmalarıydı. Bayılırdım yani hani kendi çocuğum olmadan önceki şeyde de
o şeyi çok severdim. Ben onu yaşayamadım kendi oğlumla. Hani iki elini ağzına sokup emmedi hiç. Ama bir şey verdiğim zaman tek hayalim, diyorum sağ el bu kadar gelebilecek mi? Şu an o bir canavar oldu. Sağ eli bir canavar oldu. Çoğu şeyi yapamıyor ama birçok şeyi başardı. Ee, Yani yolumda bana destek olan, yardım eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki yardım ettiler ve ben iyi ki çocuğumla, ailemle hani bu hayatın birazına karışabildik yani. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz destek için ve duygularınızı bizle paylaştığınız için. Umarım sizlerin düşüncelerini duyan ve seyreden kişilerin de desteğiyle iletişimimizi ailelerle daha iyi bir hale getirebiliriz. Çok teşekkürler tekrar. Çok öpüyorum, çok teşekkür ederim.